Ben Doktor Cengizhan İkizceli, plastik cerrahi uzmanı olarak Türkiye, İstanbul'da görev yapmaktayım. Ve bugün de sizin çok merak ettiğiniz annelik estetiği veya mommy makeover ameliyatı dediğimiz ameliyat hakkında sizlere bilgiler vereceğim. Sizden gelen soruları cevaplamaya çalışacağım. Annelik estetiği nedir? Kısaca bize yanıtlar mısınız? Annelik estetiği aslında adı üstünde annelikten sonra meydana gelen kadınlardaki deformasyonların cerrahi olarak bir plastik cerrahi eliyle bu problemlerin düzeltilmesi ameliyatıdır. Peki neyi içeriyor annelik estetiği? Bütün ameliyatları tek tek sıralamaktansa annelik estetiği altında insanların anlayabileceği şekilde bir isim kullanılıyor. Bildiğiniz gibi annelik döneminde memelerde büyüme, karında büyüme ve kilo alımı oluyor ve doğum sonrası bu kilolarda bir miktar azalma olmakla birlikte bir miktar yağlar kalabiliyor veya memelerde sarkıklık olabiliyor, karında sarkıklık olabiliyor. Emzirme sonrası özellikle memelerde bir miktar daha gevşeme olabiliyor. Bu problemlerin hepsinin birden düzeltilmesine annelik estetiği deniliyor. Tabii ki bazen kadınların memeleri çok büyük olmayabilir, sarkma olmayabilir. Sadece karın bölgesinde rahatsızlıklar olabilir. Karın germe ameliyatıyla problemler çözülebilir. Bazen de karında da sarkma olmaz ama yağlanma olabilir. Liposuction ameliyatıyla bu yağların alınması olabilir. Veya memelerde sarkma olursa memelerin dikleştirilmesi, karın bölgelerindeki sarkıkların toparlanması, aynı zamanda karın ve sırt bölgesindeki yağların alınmasına genel olarak annelik estetiği deniliyor. Kimler annelik estetiği için uygundur? Bu soru aslında birazcık annelerin talebi üzerine olan bir ameliyat. Yani annelerin gebelik sonrası, doğum sonrası vücudunda beğenmediği bölgelerin tedavi edilmesini isteyen herkes için uygundur aslında. Annelik estetiği içeriğindeki ameliyatlar nelerdir? Annelik estetiği genel başlıkta dediğim gibi kesinlikle hastayı muayene edip ihtiyacına göre ameliyat indikasyonlarını veriyoruz. Ama genel olarak söyleyecek olursak en geniş anlamda memelerin düzeltilmesi, karın germe ameliyatlarıyla karının düzeltilmesi ve liposuction ameliyatlarıyla fazla yağların alınması işlemi. Tabi bunlar da kendi içinde çok dallanıyor. Memeler sarkık ve büyükse sadece toparlama yapabiliyoruz. Memeler sarkık ve büyük değilse toparlama artı protez implantlarla memeye şekil verebiliyoruz. Karın bölgesindeki derinin sarkıklık miktarına göre mini karın germe, normal karın germe, 270 derece dediğimiz uzatılmış karın germe veya 360 derece dediğimiz total body germe veya 360 derece dediğimiz karın ve sırt bölgesinin germe ameliyatlarını içerebiliyor. BBL annelik estetiğine dahil midir? BBL biliyorsunuz popo bölgesinin şekillendirilmesi, yağ ile şekillendirilmesi ameliyatı. Burada annenin gebelik sonrası dönemde eğer ki poposunda da bir sarkıklık meydana gelmişse veya dip hips dediğimiz kalça çukurları belirginleşmişse bu bölgelerdeki aldığımız yağlarla popoyu yeniden şekillendirebiliyoruz. Bu tabii ki yine hep hastayla konuşarak beraber karar verdiğimiz konular. Annelik estetiği sonrası doğum yapmak mümkün mü? Tabii ki annelik estetiği doğumdan sonra tekrardan yapılabilir. Ama yakın dönemde tekrar bir çocuk düşünülüyorsa ben şahsen önermiyorum. O doğumdan sonra yapılmasını öneriyorum. Çünkü bu bir ameliyat her şeyden önce. Burada önemli olan annenin psikolojik olarak böyle bir estetik sürece girip girmemesiyle alakalı bir durum. Ama esas soru şuysa annelik estetiği yapıldı. Tekrardan bebek sahibi olunabilir mi? Evet, kesinlikle olunabilir. Hiçbir engeli yoktur çünkü. İkinci bir annelik estetiği yapılabilir mi? İkinci bir annelik estetiği yapılabilir ama illa ilk annelik estetiğinde yapılan ameliyatlar yapılacak anlamına gelmiyor. Burada hastanın memesinde bir sarkma olmamışsa, karnında bir sarkma olmamışsa veya yağlanması fazla olmamışsa bu bölgelere dokunmamız gerekmiyor. Ama tekrardan bir karında sarkma olmuşsa veya tekrardan bir yağlanma olmuşsa veya memelerde bir deformasyon olmuşsa bunları hastanın isteğine göre yine kesinlikle beraber karar verip tekrardan ameliyat edilebilir tabii ki. Annelik estetiği ameliyatının sonuçları kalıcı mıdır? Bizim plastik cerrahide tüm ameliyatların sonucu %100 ölene kadar böyle kalıcıdır demek doğru değil. Yaşlanma devam ediyor çünkü. Oradaki deformasyonlar vücudun normal olması gereken işte deri kalitesi, yağlanmalar bunlar zaten olacaklar. Ama soru şöyleyse ameliyat yaptık 6 ay sonra ben eski halime döner miyim? Dönmezsiniz. Yani bu bir cerrahi işlem çünkü tekrardan eski haline dönme olmaz. Ama biz yaptıktan sonra hasta kendine iyi bakarsa, sporunu, diyetini yaparsa bizim yaptığımız ameliyat sonuçlarından bile daha güzel bir sonuçla gelebilir. 1. yıl kontrolünde, 2. yıl kontrolünde mesela çok daha güzel. Biz öyle yapmadıydık diyoruz bazen. Biz bu kadar yapmamıştık diyoruz mesela. O hastanın aslında kendine bakmasıyla alakalı bir durum. Hocam sorularınız bu kadar. Cevapladığınız için teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim Yarencim. Sizin de aklınıza gelen annelik estetiği ile alakalı sorularınız varsa lütfen çekinmeden bizimle irtibata geçebilirsiniz.